güçlere karşı başlattığı antiterör operasyonu ikinci gününde zaferle sonuçlandı. Provokasyonlarını artıran Ermenistan'ın döşediği mayınlar Azerbaycanlı 4 polis ve 2 işçiyi hayattan koparmıştı. Bu haberleri birçok defa duyduk. Konuya hakim olmayanlar 2020'de Azerbaycan'ın zaferinden sonra Karabağ'da çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu nüfusun bölgeyi terk ettiğini düşünebilir. Fakat durum öyle değildi. Birçok kişi bölgeden çekildi, hatta giderken ardında kalan evleri ateşe verdi. Fakat Rus barış gücünün bölgeye gelmesiyle yaklaşık 120 bin kişi bölgede kaldı. Bunların arasında ayrılıkçı Ermenilerin olduğunu biliyoruz. Son birkaç aydır Azerbaycan ordusuna ait mevzilere sistematik şekilde ateş açılması, arazilere mayın döşenmesi ve silahlı Ermeni güçlerin mevzi çalışmaları yapması bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine sebep oldu. Aslında bölgede yaşayanlar üzerinden yeni bir savaş planlanıyordu. Bunu daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Bölge hakkında daha detaylı bilgi için Gezete YouTube kanalına abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Mevzileri, personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer araçlarla güçlendirdiklerini biliyorduk. Ermenistan'ın söylem değiştirmesi, birimlerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirmesi ve takviye birimler oluşturulması en belirgin sebebiydi diyebilirim. Ayrıca istihbarat faaliyetlerini genişlettiklerini, mayınlardan temizlenen arazilere yeniden mayın döşenmesi gibi eylemlerde bulunduklarını da görmüştük. Son olayların bir adım gerisine gidersek, Ermeni güçlerince Hocavent ili Ahmetbeyli Fuzuli Şuşa karayoluna döşenen mayınların patlaması sonucu sivillerin ve polis memurlarının hayatını kaybetmesi Azerbaycan ordusunun sabrını taşıran son adım oldu. 10 Kasım 2020'de üçlü bildirinin imzalanmasına karşın Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki varlığını sürdürmesi, anlaşmada yer alan maddelerin hala hayata geçirilememesi bölgede bir operasyonu kaçınılmaz kıldı. Karabağ'da ateşkesin uygulanmasını denetlemek ve gözlemlemek için kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi var. 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren Ermenistan tarafından gerçekleştirilen 258 ateşkes ihlali bu merkez tarafından tespit edilmişti. Bölgedeki sivil halkın güvenliğinin tesis edilmesi ve bölgenin yabancı silahlı güçlerden temizlenmesi maksadıyla anti-terör operasyonu başlatıldı. Öncelikle Azerbaycan-Rusya-Ermenistan üçlüsü arasında imzalanan anlaşmanın hükümlerinin sağlanması temel amaç oldu. Bunun sağlanmasıyla anlaşmanın 3 yıl geçmesine karşın uygulanmayan maddelerinin yolu da açılmış olacaktı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamaya baktığımızda sadece Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin ön cephede ve cephenin derinliğindeki mevzileriyle savaş araçlarının vurulduğunu gördük. Siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmadı. Bölgede yaşayan Ermenilere SMS yoluyla bilgi verildi ve halk uyarıldı. Tehlikeli bölgelerde yaşayanlar içinse Laçin yolu üzerinden insani koridor oluşturuldu. Ermenistan'la Karabağ arasındaki tek karayolu bağlantısı olan Laçin koridoru da oldukça önemli. 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilen Laçin, Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermenilerin buraya yerleştirilmesiyle gündeme gelmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmelerinin ihlali olarak görmüştü. Kısa süre önce Azerbaycan Laçin koridorunu kapattı. Haberin detayında Uluslararası Kızıl Haç Örgütü'ne ait araçlarla Ermenistan'dan Azerbaycan'a kaçak eşya taşındığının tespit edildiği, bunun üzerine Laçin sınır kontrolü noktasındaki geçişlerin geçici olarak askıya alındığı yazıyordu. 23 Nisan 2023'te Ermenistan sınırında kontrol noktası kuruldu. Sınır muhafızlarına Ermenistan tarafından ateş açılması bardağı taşıran son damla diyebiliriz. Bakü, Karabağ'da yaşayan Ermeniler için Ağdam-Hankendi yolunun kullanılmasını önerdi. Azerbaycan yönetiminin bölgeye gönderdiği insani yardımlarsa Karabağ'daki sözlü rejim tarafından kabul edilmemişti. 19 Eylül'de Hocavent ili Ahmetbeyli Fuzuli Şuşa karayolunda mayının üzerinden geçen devlet korumuna ait araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayına basması üzerine 4 polis şehit olmuştu. Tüm bunlar yaşanırken Ermenistan'ın Karabağ'da tansiyonu yükselten hamlelerden kaçınmaması sebebiyle beklenen oldu. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra bölgede sürdürülen diplomatik görüşmelerden sonuç alınamaması anti-terör operasyonunun başlamasına neden oldu. Operasyonun sivilleri hedeflemediği ve Rusya'nın barış birliklerinin bulunduğu bölgedeki yasa dışı birimlerin hedeflediği açıklandı. Anlaşma gereği yapılması planlanan inşaatlar engelleniyor ve mayın saldırıları düzenleniyordu. Savunma Bakanlığı sivillere askeri hedeflerden uzak durmalarını, birimlere yardım etmemelerini ve güvenli bölgelere gitmelerini tavsiye etti.
Büyük bir başarı elde edilerek antiterör operasyonu 24 saatte tamamlanarak anlaşmaya varıldı. Sözde Ermeni yönetimi silahlı güçlerini feshetti. 28 Eylül'de ise beklenen oldu ve sözde Ermeni yönetimi kendini feshettiğini duyurdu. Kararnamede 1 Ocak 2024 tarihine kadar kendi bakanlıklarına bağlı tüm devlet kurum ve kuruluşları feshedilir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin varlığı sona erer yazıyordu. Bu yönetim hiçbir ülke tarafından tanınmamıştı. Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'ın 33 yıl önce yaptığı gibi bir süreçse bölgede yaşanmadı. Hiçbir sivile zarar verilmezken bölgede kalacak Ermenilerin entegrasyon süreci hakkında da birçok açıklamalar yapıldı. Şimdi Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir konuya gelelim. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Bakü'yü birleştirecek Zengezur koridoruna. Türkiye ile Azerbaycan'ı da bağlayacak olan koridorla oradan da Çin'e giden bir güzergahın doğrudan tamamlanması anlamına geliyor. Önemini anlatan birçok video yapmıştık. Bölgenin kalkınması için bir barış koridoru olacağına vurgu yapılarak buranın bir ticari üs olacağını düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Antiterör operasyonundan önce koridorun açılmaması için Ermenistan ayak sürse de son gelişmeler ışığında koridorun açılmasının önünde kesin bir engelden bahsedemiyoruz. Kısaca buranın tarihine bakmamız lazım. Sovyetler Birliği Azerbaycan'ın ana karasıyla Nahçıvan arasındaki toprak parçası olan Zengezur bölgesi Ermenistan'a bırakılmıştı. Buraya baktığımızda Ermenistan'ın bir uzantısı gibi durduğunu görmemiz mümkün. Asıl amaçsa Türk bağlantısının ortadan kaldırılmasıydı. Nahçıvan ve Azerbaycan arasındaki bağlantı kopartılarak Türkiye ile olan kara bağlantısı da kesilmişti. Böylece Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın diğer bölgeleriyle kara bağlantısı da yok edildi. Nahçıvan, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'yla özerk yapıya sahip oldu ve başka bir devlete terk edilmemesi şartıyla Azerbaycan'a bırakıldı. Türkiye 13 Ekim 1921'de Sovyetler Birliği, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'la imzaladığı anlaşmayla Nahçıvan'ın Azerbaycan'a bağlı özerk cumhuriyet olarak kalmasının garantörü olmuştu. Bu bağlantının yeniden hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye'nin bütün Türk dünyasıyla bağlantısı sağlanmış olacak. Fakat buna karşı çıkan bir ülke daha var: İran. En önemli sebebi ise Türk dünyasının birleşmesiyle bölgede yalnızlaşacağını düşünüyor. İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Ermenistan lehine pozisyon almasının en önemli gerekçesi de buydu. Azerbaycan ve Türkiye arasında Ermenistan'ı bir denge merkezi olarak gören Tahran, silahların bölgeye taşınmasına da yardım ediyordu. İran'ın söz sahibi olduğu alternatif bir güzergah da yine masadaki diğer konulardan biri. Yani İran, Zengezur'un karşısındaki konumunu revize ederek kendi ülkesinden geçen yeni bir alternatif güzergah belirlemek istiyor. 24 saat süren antiterör operasyonunun kazanımlarından biri de bu. Fakat İran'ın bu konuda resmi bir açıklaması henüz yok. Hala koridorun İran için sonuçları en önemli argüman olarak bekletiliyor. Peki bunlar neler? Onlara da bakalım. Tahran yönetimi öncelikle İran ve Ermenistan arasındaki toprak bağlantısının ortadan kalkacağını düşünüyor. Coğrafi olarak bunun bir sonucu Gürcistan'a, dolayısıyla Karadeniz kıyısındaki Batum limanına erişimi kesilmiş olacak. İran'ın özellikle Avrupa ile olan ticari ilişkilerinde kullanılan rotalar Azerbaycan ve Türkiye'nin eline geçecek diye bir çekincesi var. Koridorun hayata geçirilmesiyle aynı zamanda bölgesel düzeyde jeopolitik öneminin de azalması bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatısında bulunan Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında oluşacak doğrudan karasal bağlantı, Türkiye'nin Asya ve Orta Asya ile bağlantısını da sağlayacağından İran'ın Türk dünyası nezdindeki jeopolitik önemi zayıflayacak. Pekin-Londra arasının da bağlanması anlamına gelen bu koridorla sadece bölgesel değil, aynı zamanda küresel bir avantajını da kaybedeceği anlamını taşıyor. Ekonomik ve politik çıkarların yanı sıra ulusal güvenliği ile ilgili çekincelerinin olduğunu savunanlar da var. Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları nedeniyle zor günler yaşadığı bir sır değilken, bölgesel olarak attığı adımlar daha da yalnızlaşmasına neden olabilir. Önemli bir Türk nüfusuna da sahip olan Tahran yönetimi, Zengezur koridorunun bir sonucu olarak ülkesinde yaşanabilecek toprak kaybı gibi kritik bir konu nedeniyle de tedirgin. Zengezur nedeniyle ülkesinde yaşayan Türklerin entegrasyonun bir parçası olmak isteme ihtimali İran'ı düşündürüyor da diyebiliriz. Peki gerçekten tedirgin olacak bir durum var mı? Ülkenin kuzeyi, kuzeybatısı ve güneyinde başta Azerbaycan Türkleri, Türkmen Türkleri ve Kaşkai Türkleri olmak üzere nüfus açısından oldukça kalabalık bir nüfustan bahsediyoruz. Ülkenin en büyük ikinci etnik unsuru olan Türkler, nüfus bakımından birçok Türk devletinin sahip olduğu Türk nüfustan daha fazla. Bu durum İran'ın endişelenmesinin ana sebeplerinden biri. Bir de şöyle düşünmemiz gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin desteğiyle bağımsız bir devlet olma arzusu ve İslam devrimi sonrasında özerklik talepleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İran Türklerinin Türk dünyasının bir parçası olma arzusu sadece bir ihtimal olarak karşımızda durmuyor. Koşulların el vermesi halinde gerçekleşme imkanı da var.
Tüm bunları birer başlık altında toplarsak Zengezur koridorunun 36 kilometrelik bir kara bağlantısı ya da bir geçiş güzergahı olmasının çok ötesinde bir öneme sahip olduğunu anlayabiliriz. Her ülkeye özgü farklı denklemler var. Bir kara bağlantısıyla İran'ın iç dengelerine kadar uzanabilen bir potansiyele sahip Zengezur. Peki burada bir kazan kazan mümkün mü? 2020'de Türkiye ve Azerbaycan'ın attığı adımların başında Ermenistan'la iyi ilişkiler, sorunların çözüme kavuşturulması, bölgesel işbirliği ve bölgenin geleceğine dönük adımlar yer almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede arzu edilen adımların atılabilmesi için altılı bir platformdan bahsetmişti. Hatırlayanlarınız olacaktır, herkesin kazanacağı bir girişim olma özelliğini taşıyan bu öneri 2008'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle masaya gelmişti. Kafkas İstikrar Paktı adıyla Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, Ermenistan ve İran işbirliğini kapsayan bir format tasarlanmıştı. Bugünden baktığımızda ülkeler arası ilişkiler bölgenin hem ekonomik hem stratejik geleceği açısından oldukça önemli sayılabilecek bir durumdan bahsediyorum. İran'ın kaygılarının giderilmesi için bu formatın daha iyi anlatılması ve masaya taşınması gerektiğini düşünüyorum. Fakat İran'ın tutumuna bakarsak kazanma seçeneği varken kaybetmeme seçeneğine daha sıkı sarıldığını görüyoruz. Oysa bu koridorun elbette ticari, lojistik gibi ekonomik boyutlarının yanı sıra siyasi bağları güçlendirecek bir etkisi de var. Denklemin en önemli aktörlerinden Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve İran'ın bu bağlamda son operasyondan sonra ne yapacağına karar vermesi gerekiyor. Türkiye ve Azerbaycan için zaten olmazsa olmaz bir gündemken stratejik önemine vurgu yaptıklarını görüyoruz. Ermenistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaşması Rusya ile arasının açılmasına neden olmuştu. Aslında Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın burada Batı ile iyi ilişkiler kurarak normalleşme sürecine yakın bir politika güttüğünü söylememiz mümkün. Bu yüzden ülkesinde dahi birçok eleştiri sırtladığına şahit oluyoruz. Fakat Batı'ya yakınlaşan Paşinyan özellikle ABD ve Fransa'dan sözlü bir destek dışında bir kazanım elde edemiyor. Yani sahada karşılığı olmayan bir destekten bahsediyoruz. Bunun farkında olduğunu biliyoruz. Karabağ'daki ayrılıkçılara karşı başlatılan anti-terör operasyonuna destek vermediğini de eklersek aslında Karabağ konusunun Ermenistan için artık kapandığını söylememiz mümkün. Başkent Bakü'den Fuzuli ilinin Horadiz kasabasına kadar demiryolu hattı mevcut ve çalışır durumda. Horadiz'den Ermenistan sınırına kadarki kısmının ise bazı bölümleri Ermenistan işgali döneminde tahrip edildi. Bu nedenle Horadiz'den Nahçıvan'ın Ordubat iline uzanan yaklaşık 166 kilometrelik yeni demiryolu hattı inşa edilmesi gerekiyor. Hattın Ermenistan'dan geçecek 43 kilometrelik kısmı için ise Azerbaycan ve Rusya bir dizi görüşmeler yapacak. Sebebi ise Ermenistan demiryollarının mülkiyetinin Rusya'ya ait olması. Ordubat'tan Nahçıvan'ın kuzeyinde bulunan Velidağ istasyonuna kadarki 158 kilometrelik hatsa kapsamlı olarak tamir edilecek. Velidağ'da biten hattın Ermenistan sınırına kadar 14 kilometre uzatılması bekleniyor. Ermenistan'ın bu hat üzerinden ticarete katılması içinse kendi demiryolu hattını bu hatla birleştirmesi gerekecek. Demiryolunun yanı sıra karayolu hatlarının da devreye alınması gerekiyor. Azerbaycan, Zengezur'a uzanacak otoyol projesinde artık sona yaklaştı. Türkiye'nin ise Kars'ın Nahçıvan'a bağlayacak demiryolu hattı projesi de var. Projelerin tamamlanmasıyla Türkiye ile Azerbaycan arasında ulaşım resmen başlamış olacak. Benim de ne düşündüğümden biraz bahsetmek istiyorum. Günümüzde koridorun bir alternatifi de konuşulmaya başlandı. Ermenistan üzerinden bunun mümkün olmaması halinde alternatif güzergah İran üzerinden geçecek. Yenilgiyi kabul eden Ermenistan bu güzergahta olmamayı tercih ederse halihazırda stratejik olarak kayıp vereceğini düşünen İran bu seçeneğe olumlu bakıyor. Fakat her şeye rağmen Kafkasya'da barışın tesis edilmesi için iki güzergahın da kullanılması çok daha iyi bir seçenek diyebiliriz. Hem Ermenistan hem de İran'ın olduğu iki ayrı yolla bunun hayata geçirilmesi mümkün. Ekonomik açıdan zor günler yaşayan Ermenistan için de bu en doğru karar olacaktır. Bu haberleri birçok defa duyduk. Konuya hakim olmayanlar 2020'de Azerbaycan'ın zaferinden sonra Karabağ'da çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu nüfusun bölgeyi terk ettiğini düşünebilir. Fakat durum öyle değildi.